Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışları yaptık ve hafta sonu itibariyle, Cuma günü itibariyle piyasalarda ciddi bir sarsıntı yaşandı. Tarım dışı istihdam verileri geldikten sonra bu sarsıntıyı gördük özellikle. Çünkü tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında bir veri olarak açıklandı. 100K'nın altında son 9 aydır ilk kez kaldığı görüldü. Hatta geriye dönük revizeler de yaptılar. Ciddi oranda istihdam verilerinde revizeler yapıldı. Tabi bunun akabinde de Trump bu revizeleri yapan arkadaşları görevden aldı. Çünkü Amerika'da her şey yolunda, istihdam verilerimiz gayet iyi. O yüzden görevden aldım dedi. Hatta Powell hakkında da açıklama yaptı. Powell'ın da artık emekli olması lazım dedi. Haklı olduğu noktalar kesinlikle var. Çünkü ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam verileri gösteriyor ki istihdamda bir soğuma artık var ve faiz indirimleri yapılma noktasında bir adım atılması gerekiyor. Powell bu konuda biraz sert açıklamalar yapmıştı. O sert açıklamalardan dolayı ve arkasından gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden kötü gelmesinden dolayı resesyon endişeleri arttı. Altın tarafında, gümüş tarafında ciddi bir talep baskısı oluştu. Bu talep baskısı neticesinde elbette altında sert bir yükseliş gördük Cuma günü. Tabi bu bizim lehimize bir hareket oldu. Çünkü son yayında Perşembe günü altında, gümüşte alınabilir seviyeye geldiğimizi konuşmuştuk. Değerlendirilebilir bölgeye uzun zamandır ilk defa geldiğini, altın ve gümüşün bugün, yarın alınabilir şeklinde ifadeleri olmuştu Perşembe günü. Cuma günü çok güzel bir alım fırsatı yatırımcılara verdi. Tabi diğer piyasalara yansımasında ne var dediğimizde ABD tarafında satışlar görüldü. Kripto para piyasasında satışlar görüldü. Özellikle altcoin'lerde çok ciddi satışlar görüldü. Ki kısa vade zaman dilimi içerisinde öngörülebilir makul düşüşler benim beklentim içerisinde vardı. Kısmi karlar alınmasını son süreç içerisinde yatırımcıya tavsiye ederken yaşanabilecek gevşemelerde ve yaşanan gevşemelerde de yeni alımlar noktasında fikirlerimden bahsettim. Ama benim beklediğimden biraz daha fazla bir düşüş görüldü. Özellikle altcoin'lerde Bitcoin'de $115.000 seviyelerini kaybetmesi ve dolayısıyla yaşanan bu düşüş eğilimi benim beklediğimden bir tık daha fazla oldu. Peki bunların trendlere yansıması nedir? Piyasalar nereye doğru evriliyor? Haftalık açılışta piyasalar nasıl görünüyor? Hepsinden ayrı ayrı bahsedelim dostlar. Öncelikle altın tarafındaki güncel görünümü göstermek isterim hızlıca. Bakınız Perşembe günü sizle konuştuğumuzda bu seviyelerden aşağıya inmesini beklemediğimi, yine bir alım fırsatı olduğunu anlattığım bölgeden ons altın bariz bir şekilde geldi ve tepkiyi aldı. Hem Perşembe günü hem yani videonun olduğu gün hem de ertesi gün bir alım fırsatına altının açık olduğunu bariz bir şekilde anlattım. Umarım değerlendirenler olmuştur. Yeni fırsat bekleyen çok fazla insan vardı. Bakın size bu işaretlediğim alanları geçmiş süreçler içerisinde defalarca anlattım. 3133 bölgesi kendim de değerlendirdim. Daha önce de indiği bu 8 Nisan'daki 2900 bölgeleri iyi yatırım fırsatlarıydı. Ve en son Perşembe, Cuma günü bu fırsatı tekrar yatırımcının ayağına getirdi. Ben de tabii nispeten bir pozisyon aldığımı söylemeliyim ons altın tarafında. Ve güzel bir alım fırsatı oldu. Bakın gram altın tarafında da aynı ölçek içerisinde günlükte bulut bölgesine gelecek bu temasların alım fırsatı olduğunu konuştuk. Bu bulut bölgesi teması 4250-4300 bölgesi yeni yatırımcıya yine çok güzel bir fırsat değerlendirmesi yaptı. Yani bu alım noktalarını anlatırken size geçen yayında da söyledim. Ben her seviyeden alımı önermek yerine doğru seviyelerden alımdan yana fikirlerimi söylemeye çalışıyorum. Yine bir doğru seviye önümüze geldi. 2 günlük 3 günlük zaman diliminde hızlı bir şekilde toparladı. Ve altın da önümüzdeki süreç içerisinde 4500 TL seviyesinde kapanışlar gelmesini, sonrasında da daha yukarıya giden hareket yapılarını altın tarafında görmeyi bekleyeceğiz. Altın kısa vadeli bir alım ürünü değildir. Altın alınır ve altın en az birkaç ay elde tutulur. Ve bugün geldiğimiz noktada trendlerin sağlıklı bir şekilde korunduğunu, bu bulut temasları sonrasında en azından benim kendi indikatörlerime göre herhangi bir bozulma olmadan yukarıya hareketin altında tekrar başladığını görüyoruz. Benzer durum gümüş tarafında da yaşandı. Bakın 51 TL seviyelerine kadar gitti. Gümüş almak mantıklı değil dedim. 49-50 seviyelerinde de konuştuk bunu. Gümüş almayın, altın daha mantıklı dedim. Çünkü gümüşün potansiyel bir bulut testi uzunca bir süredir yaşanmamıştı. Yani Mayıs dönemlerinden beri yaşanmamıştı. Bu bulut testinin gerçekleşmesi, bu 47,5 seviyelerine gelmesi çok olağan bir süreçti. Yeni alım fırsatıydı ve Perşembe günü son konuştuğumuz video itibariyle bu alım fırsatını da yatırımcıya çok ince bir şekilde verdi. 47,5 seviyeleri hem 31 Ağustos'ta hem 1 Ağustos'ta görüldü ve bu seviyeden
yeniden toparlamaya başladı gümüş TL tarafında. Yani her seviyeden gümüşün alım fırsatı olduğunu söyleyenler uzunca bir süredir bekledi demiştik. Bakın bu alanlar içerisinde 20 gündür 25 gündür gümüş yatırımcısını bekletti. Ben de size bekleyin dedim. Bekleyen kişiler son 2 günlük zaman diliminde hem zaman tasarrufu hem de daha iyi alım noktasından bir değerlendirme imkanına kavuşmuş oldu. Bakınız dolar paritesinde baktığımızda yine günlükte bir bulut bölgesine inişi gördük. Henüz üst alanları kazanmış durumda değil. Rasyo anlamında işaretleyip anlattığım bölgelerdeki son hareketlere baktığımızda bu bölgede Nisan-Mayıs periyodunda gümüşün çok ucuz olduğunu konuştuk. Bu bölgede de altının çok ucuz olduğunu konuştuk. Ve buradan yukarıya doğru hareket gösteriyor ki son süreç içerisinde altın gümüşten daha fazla kazandırmış durumda. Potansiyel olarak bu hareket kırmızı bulutun üstündeki kapanışların gelmesiyle birlikte altının yine gümüşten daha fazla kazandırmaya devam etmesini muhtemel olarak gösteriyor. Ama emtia varlığı anlamında ben hem altın tarafında hem gümüş tarafında yatırım yapmayı tercih ediyorum. Gümüşün volatilitesi biraz daha yüksek olduğu için, yani yaşanabilecek düşüşlerde gümüş daha hızlı düşüyor. Yükselişlerde de gümüş daha hızlı yükselebiliyor. O yüzden bu faktörü göz önüne alarak yatırıma da bu şekilde yön vermek lazım. Altını ısrarla öne çıkartma nedenlerim bu süreç içerisinde hep bunlar oldu. Bakın resesyon endişeleri altını yukarı yönlü tetikledi. Hani dedim ya, tarım dışı istihdam verileri sonrasında Fed'in faiz indirme durumu ortaya çıktı. Elbette datalarda biz bunu görmüyorduk. Piyasa verilerinde %50'nin altına inmiş durumdaydı Eylül faiz indirme ihtimali, ama bugün itibariyle %80 seviyesine yeniden ulaştı. Yani Fed önümüzdeki toplantıda 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapacak. En azından benim görüm şu anda bu şekilde. Ve piyasalar bunu fiyatlıyor. Altın, gümüş hem resesyon endişelerini satın alıyor, hem önümüzdeki süreç içerisinde savaş vesaire gerginliklerini satın almaya başlayacak. Hem de ülkeler faiz indirip parasal genişlemeye başladığı noktada arzı kıt dediğimiz ürünler yine ön plana çıkmaya devam edecek. İşte bu yüzden altın her türlü gelişme içerisinde, gümüş de dahil buna, kendine sırtını yaslayacağı mazeretler içerisinde olacaktır. Ve teknik olarak da eğer negatif akışlar başlamadıysa bu ürünlere güvenmeye devam etmek lazım. Benim bakışım, benim görüm en azından bu şekilde. Güzel bir alım fırsatı verdi ve yükselen ivmelerin devamını bu ürünlerde izleyeceğiz. Bakın ABD borsa tarafına baktığımızda ABD tarafında dedim ki orada indikatörlerde bir ısınma var. Bu ısınma dolayısıyla ben yaptığım kar alımlarını anlattım. Çıktığım hisseleri, değerlendirdiğim hisseleri vesaire katıl sohbetinde ekstra olarak konuşuyoruz. Gönderi olarak da paylaşıyorum. Ama burada da yine söylediğim o görünüm içerisinde ABD tarafında bir satış geldi. Bu satış benim için olağandı ama kripto para piyasasına yansıması anlamında beklediğimden daha fazla bir düşüş oldu. Altcoin'ler özelinde söylüyorum. Bitcoin kısmen benim takip ettiğim, düşebilir dediğim bölgeye yakın bir alan içerisinde. Ama altcoin'ler biraz daha aşağıda. Şimdi S&P'de bulut dediğim bölgeye temas geldikten sonra yeniden toparlanma hareketleri görülmesi lazım. Benzer durum bakın Nasdaq tarafına baktığımızda vadeli piyasada şu an bulut bölgeden tepki aldığı, güne pozitif başladığı bir alan içerisinde. Önümüzdeki dönemde trendlerde hızlı değişimlerin yaşanacağı çalkantılı süreçlerde muhakkak ki görebiliriz. Biz kendimizi bunlara entegre etmek için çaba göstermeye de devam edeceğiz. Ama ABD tarafında negatif bir durum şu anda yok. Olağan bir gevşeme yaşandı. Bu gevşeme alanlar içerisinde ilgi duyanlar, bu alana ilgisi olanlar elbette kısa vade içerisinde yine değerlendirme yapabilir. Bu tercih tamamen sizde. ABD tarafında negatife doğru gidiş yok. Olmaması da diğer piyasaların selameti adına yine önemli. Bakın Borsa İstanbul tarafında da mesela son konuştuğumuzda dolar bazlı grafiği gösteriyorum direkt. 255 dolar bölgesini korumaya devam etmesi gibi bir beklentim vardı. Hani ben burada bir değerlendirme yapmıyorum ama yatırımcıya fikrimi söylüyorum. İçeride duran, borsada duran yatırımcı için ben burayı korumaya devam etmesini, yukarıya doğru kısa vadede hareketlerini biraz daha sürdürmesini Borsa İstanbul tarafında bekleyebiliriz. Çünkü global akışta net bir bozulma yok. Ama o net bir bozulma dediğimiz ortam içerisine girdiğimizde Borsa İstanbul fiilen daha fazla etkilenebileceği bir hareket yapısı da çizebilir. Çünkü temel haber akışlarımız net değil, berrak değil. O yüzden burayı değerlendirmektense dış piyasayı değerlendirmek bana daha mantıklı geliyor. ABD tarafında hisse almak bana daha mantıklı geliyor. Hani burada da size anlattım. Google hissesi alırım, Apple hissesi alırım ya da teknoloji hisselerine, fonlarına yatırım yaparım. Ya da kripto para piyasasındaki düşen fiyat akışları içerisindeki potansiyel fırsatları değerlendiririm. En son konuştuğumuz kertede düşen fiyat akışlarında bu fırsatlardan yine bahsettim. Şimdi kripto tarafına bakalım. Kripto para tarafına geldiğimizde bakınız Bitcoin son yaptığı akış içerisinde benim takip ettiğim bulut bölgesinde işaretlediğim alan 115-200 seviyesiydi. Bu seviyeden aşağıya Bitcoin'in inmesi yönünde bir beklentim yoktu. 115-200'den de aşağıya indi. 111-800 bölgeleri, 112 bölgeleri
değerleri kabaca test edildi. Yine bulut bölgesini korudu. Hani her zaman diyorum ya, milimetrik olarak benim verdiğim rakam net bir şekilde çalışmayabilir. Aşağı yukarı bulut bölgesinin altına gelen iğneler kademeli olarak bir yatırım fırsatı sunuyor. Ki bu yatırım fırsatını sunduğunu mesela önceki gün YouTube katıl üyelerine özel bir gönderiyle paylaştım. Bitcoin'de yaşanan bu hareket vesilesiyle demirbaş altcoin'lerde yaşanan ekstra düşüşler benim için de bir alım fırsatı oldu. Hani daha önce hiç değerlendirme yapmamış olanlar da muhakkak ki düşen akışlarda pozisyon alsın vesaire dedim ya. O yaşanan düşüş içerisinde Bitcoin tam 112 bin dolar seviyesindeyken bu buluttaki teyitlerin gelmesiyle katılda bunun paylaşımını yaptım. Bu teyitler geldi. Günlük seviyede ucuzluk işaretlerini indikatörlerimde gördüm. Her ne kadar bu ucuzluk işareti bakınız benim için haftalıkta önemli olsa da günlükte gelen işaretlerde de pozisyon değerlendirmeleri yapmayı tercih ediyorum. Bakın günlükte burada kırmızı gelen 2 tane kapanış tam 112 bin bölgesinde oldu. Bu yüzden paylaştım bu bilgiyi. Tabi bu da net bir kesin doğruyu ifade etmiyor bize. Sadece en iyi noktalardan alım yapmaya gayret ediyoruz. Bakın haftalıktaki ucuzluk işareti daha net bir alım noktasını işaret etmişti daha önce. Bakın burada Bitcoin 75-78 dolaylarındayken ucuzluk işaretini daha önce vermişti. Yine 55-52 bölgelerinde de aynı işaretleri vermişti. Haftalıkta biraz daha net bir durum ortaya koysa da günlükte de yine bazı işaretleri veriyor. Bitcoin bu trendi korumayı en azından şimdilik başardı. Şu andaki zaman zarfında ise 111.800 bölgesi burada Bitcoin için ana destek haline geldi diyebiliriz. Bitcoin'in burayı korumaya devam etmesi önemli. Ne için önemli? Piyasalarda tersine gidiş anlamında önemli. Trendleri bozma anlamında önemli. Hani benim takip ettiğim trendde önemli bir bozulma yok. 115 bölgesinde Bitcoin tutunmalı derken şu anda da 114.500 bölgesinde olan bir Bitcoin var hala. Bakınız Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da günlükte bu bulut bölgesine geldi. 3382 bölgesine temas etti. Buluta da net bir temas var. Arkasından fiyatı toparlamaya başladı. Hani geçtiğimiz hafta içerisinde şöyle bir yorumdan bahsetmiştim. Piyasaları biraz aşağı çektiklerinde piyasalarda düzeltmenin geldiğini, daha fazla düşüşlerin artık yeniden başlayacağını vesaire fısıldayanlar piyasada çok fazla olacaktır. Onlar bu fısıldamalara başladığı an itibariyle piyasaları yeniden geriye döndürürler. Yeniden yükselişe döndürürler. Ki zaten son 3-4 günlük zaman diliminde bu analizleri çok fazla gördük. Evet düzeltme başladı. Evet piyasa tersine gidiyor vesaire yorumlarını gördük ve piyasaların tam bir dönüş noktası oldu. Elbette bu dönüşün devamlılığı da bizim için esastır. Biz bu tabloya baktığımızda gurur duyuyoruz kazançlarımızda diyebilmemiz için mevcut seviyelerin çok daha yukarısına bu piyasaların, bu ürünlerin tırmanması lazım. Ve elbette önümüzde bilinmeyen de birçok konu var. Yani Powell'ın tarifelerdeki belirsizlik nedeniyle faiz indirimlerine çok fazla yanaşmaması konusu aslında doğru. Tarifelerin getirebileceği enflasyon konusunda benim de endişelerim var. Ama bu trend henüz bana göre başlamadı. Yani bugün önümüzde henüz bir veri yokken, bir data yokken Powell'ın yapması gereken açıklama Eylül ayında biz faiz indirimine gideceğiz. Verilerde tersine bir gidiş yoksa bu faiz indirimini yapacağız olmalıydı. Powell bunun yerine şahin bir tutum gösterdi. Bu yüzden piyasalar daha aşağıda. Yani bir hataya düştü. Aslında attığı adım tamamen yanlış diyemeyiz. Çünkü tarifelerin etkisi gerçekten net değil. Enflasyona olan bir etkisi önümüzdeki süreç içerisinde karşımıza gelebilir. Ama veri gelmediği sürece buna erken önlem almaya çalışmak da doğru değil. Çünkü bakın istihdam verilerindeki bozulmayı da video başında anlattım, gördük. Hatta geriye dönük istihdam verilerini revize ettiler. Yani datalarla fazlasıyla oynanmış. İstihdam verileri güçsüz. Eğer istihdam verileri güçsüzse faiz indirme tarafında biraz daha yumuşak tonları tercih etmelilerdi. Neyse velhasılı piyasa düşen akışı getirdiği bu süreç içerisinde bakın XRP'de de bulut bölgesine derin bir iniş, arkasından bir toparlanış gördük. Bu alan içerisinde 2.80 bölgesi yerine şu bulutun oluştuğu alt bölge 2.75 bölgesi burada destek olarak görülmeli. Şu anda 2.92 bölgesi de yine kısa vadeli destek seviyesi olarak çalışıyor. Burada piyasanın yukarıya doğru yeniden tırmanması lazım. Bu ürünlerin yeniden toparlanmaları göstermesi lazım. Bakın Solana bulut bölgesinden daha aşağıya sarkmış durumda. Daha aşağıya sarkanların biraz daha ucuz bölgelerde olduğunu konuşmak mümkün diyebiliriz. Benzer durum Cardano'da yok. Cardano bulut bölgesine ulaşıp tekrar yukarıya tırmanmış. Ondo'da bulutun altına sarkış geldi ve tekrar bulutun üzerine döndüğünü görüyoruz. Bakın Solana mesela hala bu bulut bölgesinden yukarıya tırmanmış durumda değil. Ondo burada güzel bir kademe yapma imkanı yatırımcıya verdi. Biz burada kendi
kağıdımıza yaptığımız değerlendirmelerde, yaptığımız kademeli alımlar neticelerinde trendin yukarı yönlü devam etmesini beklemeye devam edeceğiz. Çünkü benim takip ettiğim ölçeklerde büyük bozulmalar yok. Bakınız Total 3 grafiğinde de bu 1 trilyon dolar seviyelerinde tutunması yönünde bir beklentim vardı. Bulutta aşağı doğru bir iniş görülmüş burada. Son 3 günlük zaman diliminde bulut bölgesini şu anda koruyor. Buranın üzerinde olması lazım. Kritik eşik bölge bu üründe artık bu bölge oldu. Buranın kaybedilmesi altcoin'lerdeki pozitifliğe ciddi oranda sekte vuracak bir hareket olacaktır. Bakınız Bitcoin dominansında da şöyle bir durum var. Günlükte yaşanan kırmızı bulutun hala devam ettiğini görüyoruz. Kırmızı bulut bölgesine bir temas geldi. Buradan aşağı doğru yeniden süzülme şu anda devam ediyor. Altcoin'lere doğru para akışı yine devam etmeli. Ama işin neticesinde dediğim gibi volatilite yüksek. Yüksek volatilite içinde yapılacak olan şeyler de çok basit aslında. Kademeli olarak düşüşleri fırsat olarak kabul edip değerlendirmek, yüksek kaldıraçlı işlemler yapmamak ve pozisyonlar alırken bir taraftan sepetinizde risk algınızı düşürecek ürünleri değerlendirerek tansiyonunuzu da biraz düşürmek. Mesela ne dediğimizde altınla gümüş mesela değerlendirilebilir, alınabilir dediğim bölgeye Perşembe günü geldi. Perşembe günü videoyu izlemediysen bu önerim Cuma günü de geçerliydi. Eğer bunları da değerlendirdiysen, eğer o çerçeve içerisinde sepetini kendine oluşturduysan daha rahat bir şekilde piyasayı izlemeye devam edeceksin. Şimdilik ilave edebilecek bunların dışında yeni bir şey yok. Umarım piyasalar daha iyiye doğru gidişi görmeye devam eder. Çünkü veri anlamında, ABD tarafında gelen veriler anlamında piyasaların yükselişi devam etmeli. Faiz indirimi büyük ihtimalle karşımıza gelecek. Gümrük tarifelerinin etkilerini, piyasaların tam tersine gidişlerini, 3. çeyrek diye bahsettiğim aksi gidişleri görmek adına önümüze veriler geldiğinde tam tersi değerlendirmeler içerisinde de olacağız. Ama o süreç hala oluşmuş durumda değil. O yüzden mevcut trendlerimizin arkasından devam etmemiz lazım. Ya daha az kazanacağız ya da çok daha fazla kazanç ile trendlerimizi tamamlayıp yeni trendlere yöneleceğiz. Bu söylediklerimi tekrar ikaz edip anlatıyorum. Bunların dışında ilave edebilecek yeni bir şey yok. Güzel bir hafta sizinle olsun dostlar. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.